Arkadaşlar bu videoda kolay definecilik nasıl yapılır onu izleyeceksiniz. Bakın burada bir kare oyma var. V harfinin sivri noktası yukarıyı veriyor. Buradan geldiğimizde tam şurada son nokta işareti ucu açık. Tam bu kısmı verdiğimde değerliği algılıyor arkadaşlar. Şu iki kayanın arasından arkadaşlar son nokta işaretinin olduğu yerden aradan bir sinyal alıyor. Aha. Ötüyor arkadaşlar. Gelsinler de bu videoya yorum yapsınlar. Merak ediyorum şimdi. Bakın. İşte burada. Yakaladım. Gel bakalım gel. Şimdi yeni temiz fırçamızla da şöyle bir. Hop. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Araziye geldim, güzel bir bölgedeyim. Videoya başlamadan hemen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda Conrad GR4 Dual var. Arkadaşlar hem dedektör hem görüntüleme cihazı olarak kullanılıyor. Bir de Lead dedektörün LT Focus X1 var yanımda alan tarama olarak. Arkadaşlar bu videoda kolay definecilik nasıl yapılır onu izleyeceksiniz. Size çok basit bir sistem öğreteceğim. Define işaretlerinden yola çıkılaraktan define bulmanın mümkünatı yoktur. Bilginiz olsun. Çünkü işaretler hiçbir zaman definenin yerini göstermez, nokta vermez. Sadece bölgede ne olduğunu söyler arkadaşlar. Yani bir sunak varsa mezar vardır. Haç varsa mezar da olabilir. Kilise bölgesi olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir sunak var. Görüyor musunuz? Bunun içini temizleyelim şöyle hafiften. Bu bir sunak arkadaşlar. Nizami bir şekilde yapılmış. Buna benzer oymaları, sunağa benzer oymaları gerçek sunaklarla karıştırmayın. Gerçek sunaklar nizami olur, güzel bir oyma olur. Mesela şimdi bakın hemen yanında şurada tekrar bir oyması var. Hafif ama biraz yamuklu ve doğal. Bakın bu tam yüz yuvarlak kesilmiş, ön tarafından da su akarı verilmiş. Yani burada bir işçilik var arkadaşlar. Kayanın da şu ön kısmını görüyor musunuz? Bakın şurada bir kesmesi var. Şurası şöyle tıraşlanmış. Bakın tam burası parmağım oturuyor. Şurası böyle kesmesi dümdüz geliyor buraya kadar. Buralarda bir mezar var. Ama ben size bugün bu videoda kolay defineciliği öğreteceğim arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde tek başınıza bu iş nasıl yapılır uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi kamerayı kafama takayım. Alan taramayı kaldıracağım arkadaşlar. Bölgede altın arayacağım. İçinde altın numunesi var alan taramanın. Diğer yerde de dedektörle bakacağım. Dedektör modu bir şey görmezse görüntülemeyle de bakabiliriz. Görüntüleme daha derinde algılar. Alan taramanın çektiği yerde bir saklanmış bir define mi var yoksa mineral mi ya da bir kalıntı mı var onu anlamış olacağız. Bunlarla ilgili çok güzel bir video olacak. Bu videoyu baştan sona izleyin arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Alan taramanın üst vidası aşağıda. Altındaki hazne ya da rulmanın oradaki hazneye numune koyarak arama yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu kısma bakın tam şuradan şöyle açılıyor. Burada haznesi var. Ben bu hazneye altın numunesi koydum. Antenleri biraz açıyorum. Bu alan tarama arkadaşlar 500 metre ile 800 metreye kadar net algılama yapar. Fazlası vardır belki ama benim testlerimde 700-800 metreye kadar çıktı. Daha uzakta da yarın öbür gün bir yer tespit edersem ona göre de metre veririm. Ama şu an için ben kendi testlerime göre 800 metreye kadar algılama yaptığını bizzat şahidim. Şimdi burada bir alan taramayı kaldıralım. Bakalım ne yapacak. Şu anda sinyal tarıyor. Arkadaşlar burada bir mezar var. Şu anda mezarın olduğu yerdeki sinyali yakaladı. Muhtemelen de değerli bir şey var o mezarda. Önceki videolarımda burada bir alan taramayla tespit yapmıştım. Anlatım yapmıştım. Onu izlemişsinizdir sanırım. Şimdi geçen sefer tespit ettiğim yer bu istikamette kalıyor. Bunun için özel bir video hazırlayacağım. Şu anki videom benim kolay definecilikle alakalı. Şimdi bu sunağın mezarı muhtemelen bu civarda bir yerde. Hediyesi de geçen sefer tespit ettiğim noktada. Şimdi buradan az uzaklaşayım, şu tarafa gideyim, tekrardan kaldırayım. Başka bir etrafta saklanmış bir şey varsa hep beraber izleriz, görürüz arkadaşlar. Böyle ilerleyelim. Bakın burası, bu bölge çok güzel arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz oymaları? Bunlar insan işçiliği. Tam şurası. Bakın. Burası bir oyma.
insan işçiliği olduğu net belli. Doğada kayanın böyle nizami şekilde bu şekilde oyma olması, yani böyle yuvarlak sunak gibi kalması mümkünatı yok. Şimdi bakın şuralarda doğanın kendinden olan kısımlar yamuk yumuk, yani orantısız bir şekilde ilerliyor. Yani ama şuraya baktığımızda murşla yapılmış olduğu, nizami şekilde yapıldığı belli. Yani böyle işareti olmadan civarda define aramak boşa yorar bizi. Çünkü işaret olup olmadığı net belli olmayan yerde arama yapmak da yani gereksiz. Net işaret görürsek, arama yaparsak en azından hedefe daha kolay ulaşırız. Evet, burada kayalıklar var. Zemin ana kaya şeklinde devam ediyor. Burada bir daha kaldıralım alan taramayı. Bakın şimdi sağ taraftan biraz önceki sinyal aldığı yerden almak istiyor ama solda bir daha bir sinyal yakaladı. Şöyle bir gidelim. Bu istikamete doğru çekiyor. Öyle bir gidelim bakalım. Alan tarama bizi nereye götürecek? Burada bir daha kaldıralım. Böyle devam ediyor. Önünde çalılıklar var. Şurada patika var. Hayvanların geçtiği yerler arkadaşlar buralar. Domuzlar geçerken dalları, budakları kırarak, yol açarak gidiyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Şu istikamete gideceğim. Böyle alttan dolanıp geçmeye çalışacağım. Çünkü orası bir ağaçlık kısım. Orada çok fazla sık çalılık yoktur. Şuradan alttan geçerek devam edeyim. Bakın orada bir kuvvetli sinyal var. Onu kaçırmıyor arkadaşlar. O yöne doğru götürüyor bizi. Böyle devam edelim bakalım. Kolay definecilik dediğim arkadaşlar şudur. Alan taramayla bir nokta tespit edersiniz. Yanınızda böyle bir kaliteli bir cihaz olursa onunla da tespit ettiğiniz noktada bir şey var mı yok mu diye onaylamış olursunuz. Ona göre de çalışma yaparsınız. Şuradan bir daha bakalım. Bakın şimdi şu yukarı doğru çekiyor. Hafif sağıma ve yukarı tarafa, şu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar alan tarama. O tarafa ulaşmaya çalışalım. Biraz önceki alan taramanın çektiği nokta şu taraf. Bakın şöyle şu istikamete doğru gidiyor. Biz de peşine gidelim bakalım neler olacak. Burada bir daha bakalım. Şöyle. Mesela bakın bu alan tarama şu anda yaklaşık bir 50 metre mesafeden çok net bir şekilde algıladı. Burada şu an işaretler gördüm. Noktayı tespit etmeden. Bakın hemen göstereyim size işaretleri. Burada saklamalar var arkadaşlar. Ben bunu fark ettim şu anda. Şöyle şuradan ilk başlayalım, gösterelim arkadaşlar. Bakın burası basamak gibi yapılmış. Şu kısım oyma. Şurada bir V harfi var. Tam şu şekilde. Net görünüyor mu bilmem. Bakın tam şurada bir V harfi var. Şöyle. Bakın burada bir kare oyma var. Burada kare oyma demek önemli mezar demek. Kare oymanın ağzı açık. Muhtemelen o işareti gösteriyor. V harfini. V harfinin sivri noktası yukarıyı veriyor. Buradan geldiğimizde tam şurada son nokta işareti ucu açık. Bakın arkadaşlar bu son nokta işareti normalde ucu açık. Demek ki tam bunun altı değil. Şu taşta bir şöyle bir kesme var. Burası üçgen gibi bırakılmış. Burası üçgen gibi bırakılmış ama işaret olarak bırakılmamış arkadaşlar. Bu belirti. Yani burada bir çalışma var. Burada bir işaret aranması gerekiyor demek istiyor. Şimdi bir daha kaldıralım alan taramayı burada. Bakın bu istikamete doğru. Şimdi alan tarama bak tam burada geri döndü arkadaşlar. Yani bu ne demek? Malzeme geride kaldı. Bakın. Şimdi gel bak tam bu nokta. Sinyali aldığı nokta burası. Şimdi buraya geçtiğimizde gördünüz mü? Tekrar geri veriyor.
Yani arkaya gel diyor. Biraz geri geldiğimizde tekrardan ileriyi gösteriyor. Şimdi tam şurası. Evet. Tam burası derken bakın arkadaşlar. Kesmeyi gördünüz mü? Net. Oo, burada da işareti var. Aha, şurada bir taş var. Sıkıştırma yapılmış. Burası bir kasa mı acaba? Şurada da işaret var. Tam ortasına taş sıkıştırılmış arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyeyim. Her şeyi net göreceğiz. Alan tarama burada net bir sinyal aldı. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Burada şimdi alan taramayı iki elimizle tutuyoruz. Oh oh oh, direkt kuvvetli bir şekilde nasıl başladı arkadaşlar dönmeye? Şuna bakar mısınız? Nokta burası. Şimdi nokta burası derken sadece alan taramaya güvenirsek yanılabiliriz. Ne kadar da olsa ben her zaman videolarımda söylüyorum. Hangi alan taramayı alırsanız mutlaka minerale gitme ihtimali vardır. Ben minerale gitmesin diye elimden geleni yaptım. Bunun içine koyduğum numunenin şekli. Numuneyi nasıl koyduğum çok önemli. Onun için özel bir hazırlığım var. Bunun arkasında mineralden daha az etkilenmesi için konulan bir özel madde var. Bunu alan taramaya aldığınızda içinde geliyor buradaki madde. Ama numuneyi ben kendim hazırladım arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın. Şimdi alan tarama bize burasını söyledi. Kolay definecilik. Bakın arkadaşlar. Alan tarama burayı söyledi. Tamam. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Burada cihazımız devreye giriyor. Conrad GR4 Dual. Bunu açalım. Dedektör modunda. Dedektör başlığı takılı olduğu için direkt dedektör modunda başladı. Dedektör başlığında kalibrasyon yaptı cihaz. Bakın şimdi sesli bir şekilde şu anda geziyor. Bir de bunun sessiz modu var arkadaşlar. Sessiz modu biraz daha az derinde algılar. Ama sesli modda daha derine iner. Evet. Tam bu şekilde bakın. 8. Değer 8. Değerli kısmı sarıya doğru ilerlemiş. Yani burada değerli var diyor arkadaşlar. Tam şu taşın arasında, iki taşın arasında çekelim. Son nokta işaretinin tam olduğu yerde şu araya dedektör başlığını birazcık bakın böyle bu şekilde koyduğumda malzemeyi algılamıyor. Algılamamasının sebebi şu olabilir. Birincisi derinde olabilir. İkincisi biraz küçük malzeme olabilir. O yüzden algılamamış olabilir. Ama şu şekilde bakın tam bu kısmı verdiğimde direkt otomatikman değerliyi algılıyor arkadaşlar. Ne demiştik? Alan taramaya altın koydum. Numune olarak. Geldiğimiz noktada ne var? Güzel bir sinyal var. Cihaz ne diyor? Değerli diyor. Şimdi burayı kazdığımızda arkadaşlar cihazın da alan taramanın da ne kadar işe yaradığını göreceğiz. Şöyle bir bilgi de vereyim hemen arada. Mesela ben geldiğimde buraya dedektör ötmemiş olsaydı arkadaşlar burada mineral olma ihtimali fazlaydı. O yüzden ben çalışma yapmıyorum. Hemen es geçecektim. Alan taramayı tekrar kaldırıp bu bölgede yakaladığı bir sinyale doğru ilerleyecektim. Oraya da bir daha cihazla kontrol edecektim. Yani mesela ben şimdi buraya gelene kadar 3-4 noktadan alan taramayla sinyal almış olsam görüntüleme cihazıyla yani dedektör modunda hepsini tek tek kontrol ederek gittim de sinyal alamasam dedektörle burada malzeme yok veya mineral var. Çok derinde de olabilir. Çok derinde olduğu zaman da tek başımıza çalışma yapamayacağımız için es geçmek en mantıklısı. Biz yüzeye en yakın saklanmış malzemeleri arıyoruz arkadaşlar. Yüzeye yakın mesafede çok değerli bir şey çıkmayabilir. Ama sonuçta bir şey bulma ihtimaliniz fazla. Tabii çok değerli bir şey çıkmayabilir derken çıkabilir de o biraz da nasip işi, şans işi, kısmet işi diyelim. Evet, buradan güzel bir sinyal yakaladık. Hemen çantamı çıkarayım. Çekicimi, levyemi, çapayı hazır edeyim arkadaşlar. Şuraya bir çalışma yapalım. Şuradan şu şekilde ikisinin arasından bakın şimdi şunu bir çekeyim şuradan. Şu iki kayanın arasından arkadaşlar son nokta işaretinin olduğu yerden aradan bir sinyal alıyor. Şu taşı çıkarmaya çalışacağım. Bu kayayı kırmaya çalışacağım. Şu aradan girmeye çalışacağım. Bakalım bir şey var mı yok mu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hazırlıklar tamam. Hepsi hazır. Şimdi bakın. İlk gösterdiğim işaret şuradaydı. Tam şurası. Son nokta işareti alan taramanın algıladığı yer.
Şöyle tuttuğumuzda net bir şekilde 100 yuvarlak çıkıyor. Sonra şurada bir işaret fark etmiştim ama şimdi burayı temizledikten sonra her taraf işaretmiş meğersem arkadaşlar. Haçına kadar, son noktalarına kadar hepsi var. Bakın şimdi. Şurada bir haç var. Görüyor musunuz? Şöyle. Burada bir kesme var. Hemen üzerinde şu taş. Buraya sıkıştırma yapılmış. Şurada 2 tane daha son nokta işareti var. Burada şöyle bir yay şeklinde bir işaret var. Hemen yanında keskiyle yapılmış, keski ucuyla yapılmış bir işaret daha var. İçindeki otları çıkaramadım. Şöyle göstereyim. Burası komple işlemli arkadaşlar. Tam burada da bir son nokta işareti var. Bu bölgede muhtemelen birden fazla, bakın şuraya görüyor musunuz? Parmağım böyle tertemiz, pürüzsüz bir şekilde oturuyor. Burada birden fazla saklanmış malzeme var diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada zengin bir mezar var. Muhtemelen etrafa bu mezardaki kişinin hediyelerini tek tek saklamışlar. Şimdi ilk çalışma yapacağımız yer burası. Buraya çalışma yapacağım. Şimdi dedektör tam şu aradan sinyal aldı arkadaşlar. Bunun altına doğru da olabilir. Arada da olabilir. Şu taşın altında da olabilir. Ya da bunun içindeki malzemeyi de algılamış olabilir. Burasını en başta görmediğim için dedektörü buraya yapıştırmadım tam olarak. Ben buradan algılattım. Biraz zor aldığı için şu anda tam emin değilim nerede olduğunu. Veyahut küçük bir malzeme de çıkabilir. Kameramızı buraya bir yere bir sabitleyelim. Şurada bir çalışma yapalım şimdi. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Hazırsanız hep beraber bu heyecanı yaşayalım arkadaşlar.
Ekranda görüntü var mı ona baktım. Varmış. Bakın arkadaşlar. Taşın içi nasıl çıktı. Renge bakın. Ve bu buraya yapıştırma gibi. O kopan taş oynuyor. Gerisini de çıkartacağım onu. Hoppa. Şu kadarcık taş bayağı bir zorladı. Şimdi burayı pointerla bir inceleyelim. Aha. Ütüyor arkadaşlar. Hemen kamerayı alayım şimdi size. Yakınlaştırayım. Hep beraber izleyelim. Oh. Bayağı yordu. Evet. Kendi koymuş da saklamış da çıkarıyormuş da falanmış da filanmış da. Oğlum
Ben sizin biliyorum kim olduğunuzu. Bize reklam veremeyen dedektör firmaları boşuna yormayın kendinizi. Bak kim olduklarınızı da biliyorum. İsminizi söylerim, rezil ederim sizi. Bak ben koydum buraya bunu. 50 sene önce buradan ağaçlar, kökler, her şeyler çıktı. Şimdi de geldim çıkartıyorum. Ama tabii ben 50 yaşında değilim. Evet arkadaşlar, şaka bir yana. Gelsinler de bu videoya yorum yapsınlar. Merak ediyorum şimdi. Bakın. İşte burada. Yakaladım. Gel bakalım, gel. Şimdi yeni temiz fırçamızla da şöyle bir hop. Aha. Uf, sarıya bak, sarıya. Ah. Aha, hadi gel. Sarıya bak. Oy, burada ne var? Şuna bakın arkadaşlar. Bak hop. Ayrıl bakalım sen şöyle. İşte. Şöyle de bir yatıralım. Ne olduğunu hep beraber görelim. Arkadaşlar bu ne? He? Bu ne? En sevdiğim renk. Yakaladım. Çok fena. Uf, şuna bakar mısınız ya? Oy. Bakalım başka bir şey var mı? Yeter daha. Yeter değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi. Pointer'ın üzerine atıyorum buradan aldıklarımı. Burada başka bir şey varsa zaten öter pointer'da. Evet. Hediyelerden birini aldık. Arkadaşlar buradaki mezardaki ne kadar zenginse o kadar da malzeme çıkar buradan. Tam şuradan. Gördünüz mü? Şurada hatırlıyorsunuz mu? Videonun başında şöyle son nokta işareti. Direkt burası. Bakın. Bakın tam şurası. Böyle kesme hala da devam ediyor. Şuralara biraz daha tutalım. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Ne oldu? Ha, şundan geldi. İşte burada arkadaşlar. Burada. Sarıya bakar mısınız? Sen var ya sen. Ömrümü yedin. Uf, şunun güzelliğine bakın. Nasıl bir işçilik arkadaşlar. Sarı. Şöyle bir güneş yakalayalım şuradan ışıkta. Parlatalım. Bir dakika olmadı. Olmadı. Şöyle. He. Güneşte nasıl parlıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok iyisin sen. Güzel bir yer. Güzel bir malzeme. Çok güzel bir macera. Keyfim yerine geldi. Arkadaşlar şimdi buraya dedektörle de bakacağım. Bir şey var mı yok mu? Devam etmemiz gerekiyor mu? Göreceğiz hep beraber. Sonra bunu tekrardan bir inceleriz, yakın çekim. Az bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi dedektörümüzü açalım. Dedektör moduna giriyorum. Kalibrasyon yapıyor. Şimdi bakın bu sesli arama. Şu anda ses yok. Yani burada ne varsa almışız. Şimdi hassasiyeti yükseltiyorum. Hassasiyeti yükselttim. Zemin sesini kapatıyorum. Kapattık. Şimdi sessiz modda. Bakın burada bir şey yok. Buraya tutuyorum. Ötüyor. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey var. Ne var arkadaşlar? İşte bu. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi bu videoda kolay defineciliği izlediniz. En kolay definecilik böyle yapılır. Böyle cihazla, dedektörle tek tek yaparlar. Doğada gezerler ama
Dedektör sallaya sallaya kilometrelerce yol yapılır. Alan tarama ile beraber arkadaşlar, alan taramanın çektiği noktaya direkt bu dedektörü tutarsanız bir şey var mı yok mu? Ayrıca burada değerli değersiz modu da var. Onu da gösterir size. Videonun başında izlemiştiniz. Değerli modunu da verdi bana burada çalışma yapmadan önce. Ve değerli modunda verdi. Şu cihazı hemen kapatalım. Ne çıktı arkadaşlar? Çok değerli bir şey işte. Bakar mısınız sarıya? Çok güzel. Tekrardan bir güneşe doğru gidelim şöyle. Parlatalım. Güneş de artık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Şurada var. Nasıl arkadaşlar? Sarının güzelliği. En sevdiğimden. Güzel bir malzeme yakaladık. Şimdi ne yapacağım? Çantamı toparlayayım. Malzemelerimi çantaya koyayım. Bu tarafa doğru şöyle dolaşacağım arkadaşlar bu bölgeyi. Alan taramayla ve dedektörle tekrardan dolaşıp etrafı gezeceğim. Dedektörle bir şey yakalarsak orayı da açmaya çalışırız. Dolaşalım bakalım bir şey var mı yok mu görelim. Evet arkadaşlar, çantamı toparladım. Şimdi dedektörle levyeyi bir elime alayım. Alan taramamızı da alalım. Şimdi buradan malzeme çıkardık, aldık. Toprak altından gelen başka bir sinyal var mı yok mu? Alan taramayla bakalım. Şimdi sol taraftan bir sinyal yakalıyor. Sağdan yine bir sinyal yakalıyor. Sağdaki sinyal daha kuvvetli. Soldaki biraz uzak olabilir. Ve burası da böyle çalılarla kaplı olduğu için şu tarafa devam etmeyeceğim. Sağ tarafa gideceğim, bu tarafa doğru. Gidelim bakalım ne var ne yok görelim. Bakın şimdi bu tarafa sinyali hiçbir şekilde bırakmıyor şu anda. Tam bu istikamet. Böyle bir sinyal yakalıyor ama zayıf bir şekilde bir hafif soldan yine yakalıyor. İlerledikçe ara ara bakarız arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada bir daha bakayım. Bakın şöyle bu istikamete doğru devam ediyor. Arkadaşlar şimdi alan taramı bu istikametten sinyali aldı. Ben bulduğum yoldan ilerliyorum. Ama alan tarama hiçbir şekilde sinyali kaybetmiyor. Bakın ben farklı yöne de gitsem aynı tarafı gösteriyor. Böyle devam. Alan taramaya yeni kullanmaya başlayanlar, yeni öğrenmeye başlayanlar zorluk çekebilir biraz. Mesela ara ara duruyorum. Neden? İstikameti kaybetmeyeyim diye. Şöyle yine bu tarafı gösteriyor. Bakın burada bir hafif solda sinyal yakaladı. Zayıf aldığı sinyal burası. Şu yön. Bakın burada bir sinyal var bu taşın altında.
Şurada bir oyma var ama doğal gibi geldi bana. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Videonun başında söylemiştim. Kolay definecilik diye. Kolay definecilik dediğimiz işte bu arkadaşlar. Alan tarama ve kaliteli bir cihaz. Hem görüntüleme hem dedektör. Cihazımızı açalım. Alan taramanın getirdiği bir noktalardan bir tanesi. Şimdi hemen önce sesli modda sonra sessiz modda bakacağım. Sesli mod daha derin algılar. Hatta şöyle yapalım. Hassasiyeti yükseltelim. Alan taramanın getirdiği nokta burası. Bir sinyal yok şu an. Ne demiştik arkadaşlar? Alan taramanın her gittiği noktada bir malzeme olma ihtimali yok. Mineral de çekebilir illaki. Şimdi bu kaya burada yer değiştirmiş. Muhtemelen başka yerden gelmiş buraya. Cihazı kapatayım. Çantamı çıkarıp burada bu kayayı kaldırmaya çalışacağım. Kaldırıp altına tekrardan dedektörle bakacağım arkadaşlar. Ay. Taşta kesmeler var ama bakın, gördünüz mü? Bence bu ne biliyor musunuz? Bu kaya yukarıda bir yerdeydi arkadaşlar. Şu civarda bir yerde. Bunun şu kesme kısmında bir malzeme saklıydı. Yani burada bir kasa vardı ya da cep diyelim. Burada bir yerde bir kasa vardı. Bu delikte saklıydı. Bu dönem soygunu yedi. Dönem soygun dediğimiz şu. Yani bizden önce, bu dönemden öncesinde. Eşkıya zamanı olabilir. Ermeni zamanı olabilir. Osmanlı zamanı olabilir. Roma zamanında olabilir veya Selçuklu. Bu zamanda da böyle definelerin kazılıp çıkartılmasına dönem soygun diyoruz arkadaşlar. Yani bizden önceki insanlar da define aramış olabilir. Bulmuş, çıkarmış olabilir. Bundan kalan kalıntılar bize alan tarama ve dedektörle ufak bir aldatmaca yapabilir. Bunları da ne yapıyoruz? Tecrübemizle birleştirdikten sonra çalışma yapıp yapmayacağımızla alakalı net bir karara varırız. Şimdi ben burada mesela bunu kayayı kaldırdım. Bakın altı hafif oksit de yapmış. Yani burada daha önce bir define varmış. Almışlar arkadaşlar. Kalıntılara çekti beni. Aslında ben buraya kazı yapmama gerek yok. Şimdi şu taşı da şuradan alayım. Bakın. Kayayı kaldırdım. Alan tarama beni buraya çekti. Dedektör sinyal vermedi. Hadi diyelim ki kayadan algılamadı. Tekrardan bir daha alan tarama tekrardan bir daha görüntüleme cihazını çalıştırayım. Pulse dedektörü modunda şimdi buraya bakacağım. Hala sinyal yoksa buraya çalışmaya gerek yok. Kolay definecilik dediğimiz bu. Şimdi kalibrasyon yapıyor. Evet, bakın. Sinyal yok. Sinyal neydiydi arkadaşlar? Hemen alan taramayı alalım, gösterelim. Alan taramanın içinde değerli var. Bakın, kaldırdığım gibi direkt bunu yakaladı. Yine kayaya getirdi. Dönmek istiyor ama ağaç dallarından dönmüyor.
Yani bu kayada daha önce saklı olan definenin çıkartılmadan önceki kalıntıları. Mesela oksidi var. Bu da alan taramaya değerli sinyali verebilir arkadaşlar. Zaten defineciler çok iyi bilir. Araziye gittiğimizde bizim aramamız gereken hazinenin haricinde bir sinyal daha var. O da mineralin sinyali. Şimdi biz alan taramaya kaldırdığımızda bir altından, gümüşten bu tür saklanmış malzemelerden sinyal gelir. Bir de mineralden ve oksitten sinyal gelir. Oksit arayıp da defineye ulaşmak kolay mı? Değil arkadaşlar. Çünkü mesela şekil A'da görüldüğü gibi buradan bir malzeme çıkartılmış. Üzerindeki kaya bu tarafa doğru yuvarlanmış. Altında kalan oksitler alan taramayı yanıltabiliyor. Böyle bir durumda da ne oluyor? Dedektörümüz, görüntüleme cihazımız devreye giriyor. Bizim işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bunlar yani önemli bilgiler. Ben yaklaşık 15 senedir bu işle uğraşıyorum. İlk 5 senem benim çok amatörce geçti. Cihaz olmadan, alan tarama olmadan, dedektör olmadan orayı burayı kazdık, delik deşik ettik. Hiçbir şey bulamadık. Baktık bu iş böyle olmuyor. İşaretlere bakarak veya definecilerin lafına bakarak olmuyor. Ne yaptık? Sonra ben ilk alan tarama aldım. Sarkaç denedim, alan tarama denedim. İşte görüntüleme cihazı, dedektör. Almadığım cihaz kalmadı arkadaşlar. Elimden çok cihaz geçti. En son Conrad'ın cihazları. Yani bunu ister reklam yapıyor deyin, ister normal karşılayın. Benim işim definecilik arkadaşlar. Conrad'ın cihazları bana gerçek görüntüleme cihazı, gerçek teknolojik aletler olarak geldiği için arazide bunları test edip sonuca ulaştığım için Conrad'ın cihazlarını kullanıyorum. Alan taramada şu anda LT Focus X1 var. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Buna içine numune koyaraktan kendim geliştirdiğim bir numune sistemiyle güzel bir arama yapıyorum. O şekilde sonuca ulaşmayı başardım. Yani şöyle diyeyim. Ben araziye gittiğimde arkadaşlar en az 10 tane noktaya alan tarama tespit yapıyor. 10 noktayı da tek tek bu cihazla kontrol ediyorum arkadaşlar. Hem görüntüleme modunda hem dedektör, pulse dedektör modunda gittiğim noktaları tek tek inceliyorum. Hem alan tarama hem cihazımda, görüntüleme cihazım Conrad'da onay verirse ondan sonra çalışma yapıyorum. 10 tane noktaya gidiyorsam arkadaşlar bir tanesinde, 2 tanesinde sonuca ulaşıyorum. Bunları da size video çekip paylaşıyorum. Yeri geliyor 3 gün 4 gün sürdüğü oluyor. Mesela az çok beni takip edenler bilir. Günlerce video paylaşmadığım oluyor mesela. Günlerce video paylaşmamışsam eğer anlayın ki arazide arama yapıyorum. Boşta çalışmalarımız da oluyor illaki. Ama sonuca ulaştığımız zaman kaydı başlatıyoruz. Cihazımızla, alan taramamızla güzel bir tespiti sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, definecilikle alakalı anlatılması gereken aslında çok fazla bilgi var. Benim bu anlattıklarım %1 desem yeri var arkadaşlar. Yani bu iş çok zor bir şey. Böyle alan taramayı eline alıp, cihazı eline alıp arazide hemen hop bir şey bulacağız, define bulacağız, zengin olacağız. Böyle hayaller kurmayın. Böyle bu işe merak sarıyorsanız bu cihazları aldıktan sonra birazcık sabredin arkadaşlar. Sosyal medyada da şu konuda şimdi konuşacaklarımla alakalı birkaç kişi, bazıları bana gene yorumlarda saldırabilir ama olsun arkadaşlar, ben söyleyeyim. Sosyal medyada bu işi yapan çok fazla kişi var. Cihaz satan çok fazla kişi var. Bunların büyük çoğunluğu arkadaşlar YouTube'da videoları izleyerek kendini defineci olarak ilan etmiş kişiler. Sosyal medyada çıkıp video çekerken defineciliği öğrenmiş kişiler. Benim videolarımı takip edenler, benim takipçilerim birçoğu bilir. Yani alan taramaya al, git arazide şaklabanlık yap falan filan, böyle şeyler değil arkadaşlar. İnsanları kötülemeyi de hiçbir zaman yapmadım. Her zaman işime baktım. Bunu beni uzun süredir takip edenler bilir. Sosyal medyada keyfi izleyin arkadaşlar. Hepsini izleyin. Ama bir iş yaparken de cihaz alacağınız zaman da gerçek bilgilere itimat etmeye çalışın. Alan tarama adam eline alıyor. Çiftli çubuk mesela diyelim arkadaşlar. Çıkıyor araziye. Çarpı yaptı, oda çizdi, duvar yaptı falan falan. Ya bunların hepsi uydurma arkadaşlar. Alan tarama öyle bir şey değil. Alan taramayı sen eline al, araziye çık. Çarpı yaptı, duvara geldi, dışarı açtı, boşluk verdi. Yok arkadaşlar, öyle bir şey değil. Bunu adamlar size bir kere insanları kandırmaya çalıştığı, alan tarama sattığı buradan belli zaten. Bu alan tarama radyesteziyle çalışır arkadaşlar. Radyesteziyi iyi bilmeniz lazım. Google'a yazın, araştırın, radyestezinin ne olduğunu öğrenin. Benim söylediklerime zaten hak vereceksiniz.
Radyestezi dediğimiz şey en önemli nokta arkadaşlar. Bakın şimdi ben birçok video çekmişimdir ama bunu söylememiştim. Size çok güzel bir püf noktası söyleyeyim şimdi. Alan taramayı elinize aldığınızda içine numune koydunuz. Ne arıyorsunuz? Altın arıyorsunuz diyelim. İçine altından bir numune koydunuz. Alan taramayı kaldırırken rastgele kaldırdın. Bir sinyal yakaladı. Yok arkadaşlar, böyle değil. Alan taramayı kaldırırken radyesteziyi bilenler bilir. Aklınızdan altın geçirdiniz diyelim. Kaldırdınız alan taramayı. Bir sinyal yakaladı. Bakın şimdi altın deyince daha fazla arama yaptı. Bekleyelim. Evet, bir sinyal yakaladı. Altın mı? Değil arkadaşlar, yine değil. Sebebi, siz altın düşündüğünüzde kayanın içindeki doğal altını da alan tarama algılayabilir. Veyahut yer altındaki mineral topluluğundan gelen sinyal altın sinyaliyle, altın frekansıyla birbirine uyuştuğu için onu da size altın olarak söyleyebilir. En önemli noktaya söylüyorum arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Alan taramayı kaldırmadan önce aklınızdan geçireceğiniz şey şu arkadaşlar. İçine numune de koysanız fark etmiyor. Alan taramayı kaldırırken şunu söyleyeceğiz. Bulunduğum bölgede insan eliyle saklanmış bir altın. Bakın, alan taramaya soru soracaksınız, size cevap verecek. Soru sorarken sorduğunuz soru önemli. Bulunduğum bölgede altın nerede var? Tarar arkadaşlar, sizi minerale de götürebilir, defineye de götürebilir, kayanın içindeki doğal altın zarına da götürebilir. Ama bize ne lazım? Bunlar lazım değil arkadaşlar. Bize saklanmış define lazım. O yüzden sorduğunuz soru önemli. Kaldırırken aklınızdan şunu düşünün. Bulunduğum bölgede insan eliyle saklanmış altın nerede vardır diye. Bakın şimdi buradan sinyal yakaladı. Gördünüz mü? Bu sinyal neresi biliyor musunuz mu? 2 video öncesinde, hatta 3 video öncesi diyelim. 3 video öncesi olması gerekir. Videonun sonunda alan tarama kullanımı ile alakalı bir anlatım yapmıştım. O videonun en sonunda da bir nokta tespit etmiştim. Tam şu tarafta kalıyor arkadaşlar. Onun için video çekeceğim, merak etmeyin. Benim işim definecilik, hep arazideyim. Acele etmeyin, hepsi sırayla gelir. Arkadaşlar bak, videolarımı iyi takip edin. Anlattıklarımı iyi dinleyin. Gerçekten ben sizin zarar görmemenizi, bu işi kolay yapmanızı, insanlar tarafından aldatılmamanız için uğraşıyorum, emek veriyorum. Benim keyfim yerinde, gelirim yerinde, neşem yerinde arkadaşlar. Ben doğayı da sevdiğim için arazideyim sürekli. Her gün arazideyim. Ben başka bir işle uğraşmıyorum arkadaşlar. Dağ bayır geziyorum, doğada temiz hava alıyorum. Benim işim bu. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Alan tarama ve define arama cihazı, yani dedektör veya görüntüleme cihazı. Bunları arazide kullanmak yasak değil ama serbest de değil. Sit alanları hariç, koruma altına alınmış sit alanları hariç arazide arama yapabilirsiniz. Yalnız yanınızda keser, çapa, kazma, kürek, levye, çekiç, bıçak, bu tür kazıcı bir alet bulundurmayın. Sadece alan tarama ve dedektörle sit alanları hariç bir arama yapabilirsiniz. Bu yasak değil. Serbest de değil tabii ki. Böyle bir kanun yok. Siz zaten bu cihazları, yasal olarak satılan cihazları aldığınızda arazide nasıl arama yapacaksınız? Yani define olan bir yeri tespit edip de nasıl izin alıp kazı yapacaksınız arkadaşlar? Mecbur bunları kullanacaksınız. Bunları kullanırken de yanınızda kazıcı bir alet bulundurmayın arkadaşlar. Arazide şüphelendiğiniz bir yer varsa gidersiniz. Alan taramayla noktayı tespit edersiniz. Dedektörle veya görüntüleme cihazıyla da tespit ettiğiniz noktayı onaylarsınız. Yani burada bir şey olduğuna kanıt getirdiğiniz anda gidersiniz. Bunun prosedürü var. Google'a yazın arkadaşlar. Define izinleriyle alakalı. Prosedürü var. Gidersiniz, prosedürünü uygulayaraktan izinli kazı yaparsınız. Bu şekilde kimse size karışamaz. Ama ola ki arazide mesela diyelim ki elinizde sadece bir dedektör ve alan tarama var. Bir jandarma veya polisle karşılaştığınızda veya şikayet olduğunda üzerinizde, yanınızda kazıcı bir alet bulundurmadığınız sürece arkadaşlar size hiçbir şekilde ceza veremezler. Ceza almazsınız. Ama tabii polisimizle, jandarmamızla da dikleşmenin bir anlamı yok. Ona mesela yasak değil kardeşim sen karışamazsın dersen elindeki cihazları alır götürür sizi. Siz de hiçbir şey yapamazsınız. Tatlı dille güzel bir şekilde söylersiniz. Dersiniz ki mesela ben kardeşim üzerinde kazma kürek hiçbir şey yok.
Bu işi hobi olarak yapıyorum. Alan tarama aldım, cihaz aldım. Bunların satışı yasak değil zaten. Aldım. Arazide arama yapıyorum. Bir yerde tespit edersem buraya izinli kazı için başvuru yapacağım. İzinli kazı yapacağım. Kaçak kazıyla işim yok dersiniz. Bu böyle tatlı tatlı güzel güzel anlatırsanız o da size anlayış gösterir. En fazla der ki burada dolaşma, şikayet var. Siz de çıkın gidin, yani uzatmanın bir anlamı yok. Bu iş böyle ilerliyor arkadaşlar. Güzel bilgiler verdim diye düşünüyorum. Ben yaşadıklarımı, tecrübelerimi anlattım size. İnternette bir sürü bilgi kirliliği var. Bir sürü define kanalı var. Bir sürü cihaz anlatan, tanıtım yapan, test yapan kanallar var arkadaşlar. Yani bakın, mantığınıza hangisi uyuyorsa onu yapın. Ben size karışamam ama ben elimden geldiğince size doğru bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu anlattıklarımdan sebep yine benim yorumlara saldıracaklar. Bir sürü işte falan filan, şu bu. Yani gereksiz yorumlar umurumda değil. Onlara ayrıyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar, gereksiz yorum yapanlara. Çünkü bana etkileşim veriyorlar. Sosyal medyadan da çok güzel para kazanıyorum onlar sayesinde. Onlara tekrardan teşekkür ederim. Arazide gezip dolaşırken ettiğim masraflar onlara ait, sağ olsunlar. Beni sürekli takip eden takipçilerim, size çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Yani benim derdim para kazanmak değil. Benim, inanın, sosyal medyadan gelen gelir benim sadece mazot paramı dağda bayırda gezerken ettiğim masrafları karşılıyor. Benim bu paraya da ihtiyacım yok. Benim durumum iyi. Gelirim güzel arkadaşlar. Neyse, fazla detaya da girmeyelim. Bildiklerimi anlattım. Bugünlük yavaş yavaş videomuz bu kadar olsun. Sonlandıralım yavaş yavaş. Arkadaşlar, videoya like atmayı unutmayın. Destek verin. Benim derdim sosyal medya, YouTube, şu bu değil yani arkadaşlar. Videolarıma destek verin, like atın arkadaşlar, yorum yapın. Bir de mümkünse paylaşım yapın arkadaşlar. Defineci arkadaşlarınızla paylaşın videoları. İnsanlar bilgilensin. Yani video daha fazla kişinin önüne çıksın. Define ile alakalı gerçek bilgilere ulaşsınlar. Benim amacım bu. Gerisi hiç önemli değil benim için gerçekten. Ben sosyal medyadan para kazanmasam da hiç fark etmiyor. Benim işim bu. Dağ bayır gezmek. Ben doğayı seviyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, burada yavaş yavaş sonlandıralım. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.